Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen hisselere bakacağız. Fakat başlamadan önce Katıl grubu hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın dönemde Katıl grubum açıldı. Orada hafta sonu paylaştığım videomda ADESE, Akış Gayrimenkul ve Göltaş hisselerinden bahsetmiştim. Sonrasında pazartesi akşamı itibariyle herkese açık hale getirdim arkadaşlar videoyu. Katıl grubunda kısa vadeli alım satım fırsatlarını takip edeceğiz. Ayrıca eğitim videolarımız olacak. İsteyen arkadaşlar Katıl grubuna üye olabilirler. Bahsettiğim hisselerde mesela ADESE hissesinde pazartesi günü açılışı itibariyle şu anki fiyatımıza baktığımızda %5.40'lık bir karlılık içerisindeyiz. Akış Gayrimenkul'de yine alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %8.84'lük bir karlılık içerisindeyiz. Akış Gayrimenkul'de şu anda 3 farklı indikatörde uyumsuzluk var. Elinde tutan arkadaşlar dikkatli olması gerekir. Buradan bir geriye doğru dönüş olabilir. Öyle bir durumda ilk desteğimiz 13.19 seviyesi arkadaşlar. Ve son olarak Göltaş hissesinden bahsetmiştim. Bu hissede beklentimiz dahilinde yükseliş gelmedi, düşüş geldi. Orada da stop seviyemizi 2 saatlik View Trend indikatörümüzün sata döndüğü noktaya koymuştuk. Dolayısıyla burada da şöyle baktığımızda %1.36'lık bir zararla bu hisseden çıkmış olduk arkadaşlar. Şimdi istek hisseler listemize geçiyorum ve endeksimizde başladıktan sonra Kalekim, Ahlatçı Doğalgaz, Kale Seramik ve Martı Otel işletmelerini analiz edeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim ve endeksimizde başlıyorum. Evet, endeksimizde düşen kanalı yukarı yönlü kırmıştık fakat biliyorsunuz her zaman için söylüyorum 8048 ve 8122 seviyeleri buralar yukarı yönlü kırılmadıkça yeni girişler için daha güvenli hale gelmeyecek arkadaşlar. Günlüğümüze dönelim. Evet, bu kanal yukarı yönlü kırıldığında eğer ki pozisyona girdiyseniz şu anda satışı gerektirecek bir durum yok. Şöyle 4 saatliğimize bir bakalım. Bakın 4 saatlikte bir regresyon kanalı çizmiştik. Şu anda regresyon kanalının altında ilk kapanışını yaptı. Aynı zamanda Kaufman hareketli ortalaması olan 7968 seviyesi altında ilk kapanışını yaptı. Yarın da ilk 4 saatlik zaman diliminde tekrar düşüşün devamını görüyorsak stop olmakta fayda var arkadaşlar. Düşüşün devamı durumunda 7778 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Belki buralara kadar bir düşüş gelebilir. Orası da kırılırsa eğer bir alt desteğimiz 7560 seviyesinde. Şimdi Kalekim hissesine bakalım. Kalekim hissesinde düşen bir regresyon kanalımız vardı. Bu kanalı yukarı yönlü kırdı. Aynı zamanda 23.60 seviyesindeki Fibonacci desteğini de yukarı yönlü kırdı. Fakat borsada gelen düşüşlerle birlikte Kalekim hissesi de düşüşle karşılaştı. Şu anda 23.60 seviyesi destek seviyemiz arkadaşlar. Bu seviye aşağı doğru kırılmazsa buradan desteğini alırsa önümüzdeki dönem için Kalekim hissesinde 28.46 seviyesine doğru ilk etapta bir yükseliş beklerim. Şu 23.60 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa eğer 21.54 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Orası da kırılırsa 19.64 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. Bakalım ben buralardan bir destek alıp yönünü tekrardan yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Ahlatçı Doğalgaz. Ahlatçı Doğalgaz hissesinde düşen bir regresyon kanalı vardı. Geçtiğimiz hafta bu kanalı yukarı yönlü kırdı. Şu anda 10.73 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının da üzerindeyiz. 11.94 seviyesindeki Fibonacci seviyemizin de üzerindeyiz. Dün 12.66 Fibonacci direncini yukarı yönlü kırmaya çalıştı fakat başaramadı, yönünü aşağı çevirdi. Şu an ilk desteğimiz 11.94 seviyesinde. Orası kırılırsa 11.19 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Hareketin çok güçsüzleştiğini görüyoruz. VIX indikatörümüzde düşüşün devamı gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şu 11.94 seviyesi kırılabilir. Fakat 11.19 seviyelerinden veya 10.73 seviyelerinden ilk etapta bir destek alabileceğini düşünüyorum. Haftalığımıza bakalım. Evet, haftalıkta gördüğünüz gibi tam da Kaufman hareketli ortalamasına kadar yükseliş gelmiş. Oradan bir dirençle karşılaşmış. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 12.79 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar geldikten sonra yeni girişler için daha güvenli hale gelecektir. Uzun vadeli stratejimize göre bu hisseden 3 defa alım yapmışız. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz biliyorsunuz o stratejimizde. Şu anda
alım yaptığımız seviyelerle ortalamalarımızı düşürmüşüz ve karlılık içerisinde gözüküyoruz. Ama dediğim gibi bu strateji uzun vadeli bir strateji. Kısa vadeli düşünen arkadaşlar için, yeni girişler için en azından şu 12.79 seviyesinin üzerinde haftalık bir kapanış görmemiz gerekir arkadaşlar. Evet, gündemimize geri dönelim. Bir diğer hissemiz Kale Seramik. Kale Seramik hissesi günlükte Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde, 67.42 seviyesinin üzerinde, bu güzel. Fakat şu 69.20 seviyesindeki Fibonacci direncini geçememiş gözüküyor. VIX indikatöründe de gücünü kaybetmiş gözüküyor arkadaşlar. Düşüşün devamı gelebilir. 67.42 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılırsa ilk etapta daha önce şuralardan destek aldığını görüyoruz. 55 seviyesine doğru düşüş görebiliriz arkadaşlar. Orasını da aşağı yönlü kırarsa eğer 50.80 seviyeleri de görülebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Haftalığımıza bakalım. Evet, haftalıkta Fibonacci seviyemiz 69.35 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda önümüzdeki haftalarda 82.45 seviyelerine doğru bir yolculuğa çıkabiliriz arkadaşlar. Haftalık kapanışı beklemek lazım Kale Seramik hissesi için. Günlüğümüze geri dönüyorum. Evet, bir diğer hissemiz Martı Otel İşletmeleri. Burada günlükte 4.14 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Güzel bir yükseliş gelmiş bu hissede. Fakat şurada 4.76 seviyesindeki Fibonacci dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş. Bakın orada 4 farklı indikatörde uyumsuzluk da oluşmuş. Fakat buralardan desteğini bulmuş arkadaşlar. 4.30 seviyelerinden, bu güzel. Haftalığımıza bakalım. Evet, haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Bu da güzel. Kaufman hareketli ortalamamız 3.84 seviyesinde. 4 saatlikten bir bakalım. 4 saatlikte bir regresyon kanalı çizdim. Evet, 4 saatlikte regresyon kanalı geçtiğimiz 19 Ocak tarihinde kırılıp hemen akabinde tekrar yükselişe geçip kanalın içine kadar girdiğini görüyoruz. Bugün itibariyle tekrardan kanalı aşağı kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Kaufman hareketli ortalamasının altında kapanış yapmış. 4.45 seviyesinin altında. Yarın da ilk 4 saatlik periyotta bir düşüş gelirse stop olmakta fayda var arkadaşlar. Kısa vadeli düşünen arkadaşlar için. Evet, bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.